Evet, Dresden'deyiz. Holy Cross Church'teyiz. Bu görkemli yapının asıl adı Kreuzkirche. Burası şehrin en büyük kilisesi ve tarih boyunca tam 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş. En büyük darbeyi ise 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda almış. Dış cephesi eski ihtişamına sadık kalarak onarılırken iç mekanı savaşın izlerini unutturmamak için bilerek çok sade ve ham bırakılmış. Dresden'e gelirseniz bu tarihi yapıyı listenize mutlaka ekleyin. Biz buraya Prag'dan bu sabah geldik. Yolculuk otobüste yaklaşık 2 saat sürdü. Akşama geri döneceğimiz için süremiz kısıtlı ve bu sebepten içeri giremedik. Ama sizin zamanınız varsa mutlaka içeri girin ve kuleye çıkın. Biz Prag'dan buraya Flixbus uygulaması üzerinden bilet alarak ulaştık. Şimdi oradan buraya nasıl geldiğimizi ve otobüse nasıl bindiğimizi gelin size de göstereyim. Burası Prag'ın ana otobüs terminali olan Florence. Şehrin tam merkezine metro ile ulaşımı çok rahat. Biz de zaten metro ile geldik. İçeride dijital panolar, kafeler ve bekleme alanları var. Yani gayet organize bir yer. Biz de peronumuzu panodan kontrol edip hemen 16 numaralı durağa geçtik. Evet, bugün Dresden'deyiz. Burası Prag'a 2 saat civarı uzaklıkta. Furkan için yine glutensiz yemekler olan bir mekana geldik. Furkan yemeğini göster. Evet, noodle söyledi. Gayet güzel görünüyor. Tadı da çok güzelmiş bu arada. Evet, Dresden Frauenkirche'deyiz. Burası 1700'lü yıllarda yapılmış ama 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış. Çok uzun bir süre bir anıt olarak kalmış. 1994-2005 yılları arasında orijinal taşlarla tekrardan eski haline restore edilmiş. Giriş ücretsiz. Website auch, weil das so ein wichtiges Anliegen ist, habe ich. Burası Dresden Ulaşım Müzesi. Eskişehir Meydanı'nda yükselen bu büyüleyici bina, asırlar önce kraliyet ailesinin at ahırı ve arabalığı olarak inşa edilmiş tarihi Johanneum binası. Günümüzde ise insanlığın kara, deniz ve hava ulaşımındaki yüzyıllık serüvenine ev sahipliği yapıyor. Dresden'i gezerken büyüleyici mimarisiyle dikkat çeken bu yapının önünde durup fotoğraf çekilmeyi ve hemen yanındaki meşhur Kral Alayı duvarını görmeyi sakın unutmayın. Burası da meşhur Kral Alayı duvarı. Yan yana dizilmiş binlerce çinin üzerinde sol tarafa doğru görkemli atlarıyla ilerleyen krallar canlı bir tören alayı gibi sıralanıyor. En etkileyici kısmı ise 2. Dünya Savaşı'ndaki Büyük Dresden bombardımanında şehir yerle bir olurken bu porselen duvarın mucizevi bir şekilde neredeyse hiç zarar görmeden ayakta kalmış olması. Dresden'e geldiğinizde burada bir fotoğraf çekilmeyi unutmayın.
Bugün Dresden'de zamanın adeta durduğu bir anı paylaşıyoruz. Gürül terasındayım. Buraya Avrupa'nın balkonu diyorlar. Etrafa bir bakın. Şehir tamamen beyaz bir sessizliğe bürünmüş. Altımızda sakin sakin akan Elbe Nehri, karşı kıyıda karlar altında uyuyan tarihi binalar. İnsan burada sadece rüzgarın ve karın sesini dinlemek istiyor. Aslında burası yüzyıllar önce şehri koruyan surlarmış. Şimdi ise sadece ruhu dinlendiren muazzam bir seyir terası. Eski bir efsaneye göre dönemin kralı bu manzarayı o kadar çok izlermiş ki terasın taşlarına ellerini yaslaya yaslaya parmak izini bırakmış. Bugün o izlerde şehirde karlar altında saklı. Bazen sadece durup durup dinginliği seyretmek gerekir. Sizi bu güzel beyaz masalla baş başa bırakıyorum. Beklediğimden daha güzel bir şehir çıktı. Gerçekten yapılar inanılmaz. Evet. Bir tarafından kar saldırısına uğruyorum. Gerçekten benim beklentim çok daha azdı. O yüzden ben çok beğendim. Evet, köprünün üstündeyiz. Her yer karlı. Bu da bir kış güzelliği. Tarihi meydanları, görkemli sarayları ve Elbe Nehri boyunca uzanan manzaralarıyla Dresden, Almanya'nın en büyüleyici şehirlerinden biridir. Elbe'nin Floransa'sı olarak anılan bu şehir, sanat, tarih ve mimariyi bir arada sunar. Her köşesinde geçmişten bir iz, her sokağında keşfedilecek yeni bir hikaye vardır.
Bu altın pırıltılı heykel Dresden'in en önemli sembollerinden biri olan altı süvari. Atın üzerindeki kişi hem Saksonya'yı yöneten hem de Polonya kralı olan güçlü Augustus. Roma İmparatorluğunu andıran kıyafetiyle tasvir edilen hükümdarın at nalını elleriyle büktüğü söylenir. Bir de çok sayıdaki çocuğuna dair anlatılar eklenince güçlü lakabının nereden geldiğini tahmin etmek zor değil. Heykeldeki atın yüzü Polonya'ya dönüktür. Bu da Augustus'un iki ülke üzerindeki hükmünü simgeler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden büyük yıkım yaşarken heykel önceden sökülüp korunmaya alındığı için günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Yine sanırım girişteki gibi bir alışveriş caddesi değil mi Furkan? Aynen. Bak sağlı sollu. Ya çok güzel, çok düzenli ya. İşte buna çok özeniyorum. Türkiye'de olan karmaşa, keşmekeş yok. Burası Dresden'de Dreikönigkirche. Burası international bir kiliseymiş. Göster Furkan. Bu kilise adını İsa'yı ziyarete gelen 3 bilge kraldan alıyor. Yaklaşık 87 metre yüksekliğindeki kulesiyle Dresden'in en dikkat çekici simgeleri arasında yer alıyor. Evet, Dresden'de Dresdner Hofkirche. İnşallah doğru söylüyorumdur. Onun önündeyiz. Muazzam güzel. Şu üzerindeki o heykelleri de göster Furkan. Bak sağda solda bir sürü heykeller de var. Saksonya'nın en büyük kilisesi olan bu yapı dış cephesini süsleyen 78 heykeliyle hemen dikkat çekiyor. Kilisenin en ilginç detaylarından biri ise güçlü Augustus'un bedeninin değil, sadece kalbinin burada saklanıyor olması. Bu sıra dışı gelenek yapıyı Dresden'in en merak uyandıran noktalarından biri haline getiriyor. Evet, burası opera binası. Gerçekten burası çok güzel. Zwinger Sarayı'na doğru çıkarken aşağıda gördüğünüz bu büyüleyici göl manzarası Dresden'in ne kadar zarif bir şehir olduğunu ilk ipucunu veriyor.
Kış aylarında tamamen donan bu göl, şehre kartpostalları aratmayan görüntüler kazandırıyor. Birkaç adım sonra sarayın girişindeki şık çeşme ve havuzu bizi karşılıyor. Barok mimarinin ihtişamı suyun yansımalarıyla daha da etkileyici görünüyor. İşte tam bu noktada kendinizi birkaç yüzyıl öncesinin kraliyet dünyasına adım atmış gibi hissediyorsunuz. Burası Zwinger Sarayı. Gerçekten barok mimarisinin en güzel eserlerinden bir tanesi. Furkan size şöyle bir göstersin. Harika. Harika. Şimdi aşağıda ineceğiz Furkan'la birlikte. Şu an terasından baktığımız bu devasa saray bildiğimiz saraylara hiç benzemiyor. Çünkü içinde yatacak tek bir oda bile yok. Güçlü August 1709 yılında buraya uyumak için değil, tamamen ihtişamlı festivaller düzenlemek için inşa ettirmiş. Devasa galerilerden oluşan bu koca kompleks günümüzde ise dünyanın en büyük porselen koleksiyonlarına ve müzelere ev sahipliği yapıyor. Gücün ve ihtişamın sembolü olan bu dev yapı şimdi karlar altında bize resmen bir görsel şölen sunuyor. Burası giriş mi Furkan? Ha, o meydanda şu benim gördüğüm kapı burası herhalde. Girelim dedim ya herkes giriyor diye.
Daha önce gündüz gözüyle hayran kaldığımız Bülbül Terası'na bu akşam son kez geri döndük. Şu anda da Dresden Güzel Sanatlar Akademisi'nin o büyüleyici tarihi binasının önünden geçiyoruz. Şehirden ayrılmadan önce son akşamın tadını Avrupa'nın balkonunda çıkarıyoruz. Akşam vakti bu ara sokaklarda yürümek o kadar keyifli ki. Kar, ışıklar ve tarihi dokunun birleşimi ortaya gerçekten unutulmaz bir atmosfer çıkarıyor. Dresden'e her adımda biraz daha hayran kalıyorum.
Evet İlkay'cığım, bunu görünce sevineceksin. Çünkü Ocak ayı bitmeden Noel pazarlarını kaldırılmışlar. Ve burada sosisli yedim. Bak. Dresden Winterfest. Ve burada sıcak yemekler var. Hani Milano'daki gibi değil. Hemen içinde göstereceğim. Uhu. Bak, paten kayanlar, ateşler. Biz gündüz geldik, pek güzel değildi. Dedim ki gece halini çekeyim. Çok tatlış. Furkan istediğim bir şey varsa bak. Bak ne güzel ateşler yakılıyor.